Merhaba değerli izleyiciler. Felsefi değerlendirmelerimiz kapsamında bu bölümde insan bilincinin kopyalanabilirliği ya da aktarılabilirliği üzerine yoğunlaşıp bu konuyu ölümsüzlük felsefesiyle ilişkilendireceğiz. Burada metodolojik anlamda farklı disiplinlerden ve felsefi düşünce okullarından gelen bilgileri ve tartışmaları sentezleyip kapsamlı bir bakış açısı sunmayı hedefliyoruz. Öncelikle ölümsüzlük felsefesinden başlayalım. Ölümsüzlük felsefesi sonsuz varoluş kavramıyla buluşmakta, onun sonuçlarını, arzu edilirliğini ve olasılığını felsefi söylemin geniş bir yelpazesinde araştırmaktadır. Bu konu metafizik, etik ve varoluşçuluk da dahil olmak üzere felsefenin çeşitli alanlarıyla kesişiyor ve her biri ölümsüzlüğün doğası ve değerine dair benzersiz içgörüler sunan çeşitli bakış açılarını davet ediyor. Metafiziksel olarak ölümsüzlük tartışması genelinde genellikle ruhun, bilincin ve öbür dünyanın doğası etrafında yoğunlaşılmaktadır. Örneğin Platon, Phaedo diyaloğunda ruhun ölümsüzlüğünü savundu ve ruhun bedenle birlikte yok olmadığını, varlığını sürdürdüğünü ve reenkarnasyona veya ruh gücüne maruz kaldığını ileri sürdü. Bu bakış açısı kimliğimizi fiziksel varoluşumuzun ötesinde tanımlayan, maddi olmayan bir öze olan inanca dayanır. Buna karşılık materyalist görüşler, epikürcülüğün bazı yorumlarında ve daha sonra Daniel Dennett gibi filozofların eserlerinde görüldüğü gibi bilincin ve benliğin beyindeki fiziksel süreçlerin ürünleri olduğunu savunur. Bu bakış açısından ölümsüzlük en azından ebedi, değişmeyen bir ruh anlamında mantıksız görülüyor. Bunun yerine tartışmalar yaşamı uzatmanın teknolojik araçlarına veya kişinin bilincinin veya kimliğinin biyolojik olmayan bir formatta korunduğu bir tür dijital ölümsüzlüğe ulaşmaya doğru kayabilir. Etik açıdan ölümsüzlüğün arzu edilirliği yoğun bir tartışma konusudur. Bir yandan Bernard Williams gibi filozoflar ölümsüzlüğün arzu edilirliğine karşı çıkıyorlar. Çünkü bu kaçınılmaz can sıkıntısına ve yaşamda anlam eksikliğine yol açacaktır. Zira insan varoluşunu sınırlamaları ve sonluluğu onun değeri ve anlamı açısından merkezi bir öneme sahiptir. Öte yandan Nick Bostrom gibi filozoflar ölümsüzlük arayışını büyüme, öğrenme ve mutluluk için benzersiz fırsatlar sunan insan değerlerinin ve kapasitelerinin bir uzantısı olarak görüyorlar. Varoluşsal olarak ölümsüzlükle ilgili sorular yaşamın ve ölümün anlamına dokunuyor. Soren Kierkegaard ve Jean-Paul Sartre gibi varoluşçu filozoflar hayata şekil verme, aciliyet ve önem vermede ölümlülüğün önemini vurguladılar. Onlara göre insan varoluşunun sonlu doğası bireyleri anlam aramaya ve kendilerini temelde kayıtsız bir dünyada tanımlamaya zorlayan bir şeydir. Buna karşın transhümanizm hareketi teknolojinin insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerini geliştirmek ve yaşamı potansiyel olarak ölümsüzlük noktasına kadar uzatmak için kullanılmasını savunuyor. Eleştirmenler bunun teknolojiye erişimde eşitsizlikler, insan kimliğinde ve toplumda değişiklikler ve psikolojik refah üzerinde öngörülemeyen sonuçlar dahil olmak üzere önemli etik sorunlara yol açabileceğini iddia ediyor. Taoizm'de ise doğal sınırları aşmaya çalışmak yerine Tao yani evrenin temel doğası ile uyum içinde yaşamaya odaklanan zıt bir görüş sunulmaktadır. Taocu felsefede ölümsüzlük fiziksel olarak sonsuza dek yaşamaktan çok doğal ilkeleri takip ederek yaşamak ve ruhsal bir uyum durumuna ulaşmakla ilgilidir. Semavi dinlere göre de ruhun ölümden sonraki kaderinin dünyevi yaşamı sırasında karşılaşılan ahlaki ve manevi koşullara bağlı olduğu, ölümden sonraki yaşamın varlığı etrafında çevrelenen ölümsüzlük üzerine perspektifler sunulur. Buradaki tartışmalar genellikle iyi bir yaşamın ne olduğu ve ölümden sonraki yaşamın doğası hakkındaki yorumlar etrafında dönmektedir. Budizm ise bu konuyu yeniden doğuş ve nirvana merceğinden ölümsüzlüğe incelikli bir bakış açısı sunarak tamamlar. Ölümsüzlük bireysel varoluşun sürekli bir uzantısı olarak değil, doğum, ölüm ve acı samsara döngüsünden kurtuluş olarak görülür.
Amaç sonsuza kadar yaşamak değil, var olma arzusunu aşmaktır. Özetle ölümsüzlük felsefesi, felsefi geleneklerin zengin dokusundan yararlanarak yaşamın özü, benlik ve ötesi hakkındaki karmaşık sorulara yön verir. Ölümsüzlük kavramını kucaklayan, ona meydan okuyan veya yeniden çevreleyen her bir bakış açısı, insan varoluşunun ve onun potansiyel sınırlarının veya genişliklerinin daha derin anlaşılmasına katkıda bulunur. Tartışma henüz çözülmüş değil ve teknoloji ilerledikçe bu eski söylemin yeni boyutlarının ortaya çıkması da muhtemeldir. Şimdi de beynin karmaşık yapısı ve zihin yüklemenin felsefi anlamları üzerinde konuşalım. İnsan beyni milyarlarca ateşleyici nörondan oluşan karmaşık ve geniş bir ağ sergiliyor. Ve bu da derin karmaşıklıklara yol açıyor. Bilinci anlama arayışı, insan bilincini hesaplama sistemlerine kopyalamak veya aktarmak için teknolojik hedeflerin yanı sıra bu karmaşıklıkların derinlemesine incelemesini de içerir. Burada öncelikle zihin felsefesine odaklanarak ve ölümsüzlük ile kimlik tartışmalarına uzanarak bu tür çabaların ortaya çıkardığı felsefi zorlukları araştıracağız. Bilincin esrarengiz doğasını anlamak, milyarlarca nörondan gelen birbirine bağlı verilerin devasa bir koleksiyonu olan beynin yapısının derinlemesine araştırılmasını gerektirir. Her bir nöronun ateşlenmesi, duygular, mantıksal akıl yürütme, hafıza dönüşümleri ve rüyalar gibi karmaşık mekanizmalara katkıda bulunur. Yapay zeka ve sinir bilimindeki ilerlemeler, insan zihninin kopyalanması ve hatta bilgisayara yüklenmesi fikrini öneriyor. Bu hem teknolojinin hem de felsefenin alanında geliştirilmiş bir kavramsal konudur. Beynin ve bilincin karmaşıklığı konusuna değinelim. Beynin karmaşıklığı yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda kavramsaldır. Nöronlar son derece karmaşık bir şekilde çalışırlar ve kolektif faaliyetleri bilincin temelini oluşturur. Bilinci taklit etmek için kişinin bu karmaşık süreçleri tam olarak haritalandırması ve anlaması gerekir. Bilincin kuantum bilgisayarları da dahil olmak üzere mevcut veya gelecekteki hesaplama sistemleriyle bu teknolojilerin gerektirebileceği zaman çerçevesi aracılığıyla tam olarak kopyalanıp kopyalanamayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Bu bağlamda yapay zeka sistemleri geliştikçe karmaşık karar verme ve örüntü tanımayı içerenler de dahil olmak üzere bir zamanlar hesaplamaları yaklaşımların aşamayacağı görünen görevleri yerine getirdiği de görülmektedir. Belki de makineler bir gün bilince ulaşabilecek ve bilişsel anlayışımızda önemli bir değişimin altını çizeceklerdir. Zihin yükleminin teorik hususlarından bahsedecek olursak, birçok sinir bilimci hesaplamalı süreçler yoluyla duygusal girdileri ve davranışsal çıktıları dikkate alarak insan beynine bir bilgisayar şeklinde yaklaşmaktadır. Zihin yükleminin teorik çerçevesi burada başlıyor. Eğer beyin süreçleri mükemmel bir şekilde haritalandırılabilirse, teorik olarak bireyin bilinci bir bilgisayara aktarılabilir. Bu kişisel kimliğin ve bilincin doğası üzerinde yeni bir tartışmaya yol açmaktadır. Beyin verilerinin kopyalanması kişiliğin kopyalanmasına eşit midir? Bunlar denk ve aynı şeyler midir? Zihin yükleme teknik zorlukların ötesine geçerek kimlik ve sürekliliğe ilişkin daha derin felsefi sorulara uzanır. Beynin verilerini bir hesaplama sistemine kopyalarsak fiziksel bir bedene bağlı benliğe ne olur? Biyolojik bedenin ölümü başka bir yerde bir kopyası mevcut olsa bile benliğin ölümü anlamına mı gelir? Bu tartışma ölümsüzlük teorileriyle kesişiyor ve dijital araçlarla bir yaşam biçimini koruyabileceğimiz halde var olmanın ne anlama geldiğine dair felsefi sorunun tartışmalı olmaya devam ettiğini gösteriyor. İnsanın bilincini aktarma veya kopyalama potansiyeli insan kimliğinin ve benlik kavramının özüne meydan okuyor. Zihin beden sorunu, kimlik ve ölümsüzlük üzerine yapılan felsefi tartışmalar bu tür teknolojik gelişmelerin sonuçlarını değerlendirmede oldukça önemlidir. Beynin karmaşıklıklarını haritalama ve kopyalama yeteneklerimizi geliştirilebilirken
Varoluşun doğası, kimlik ve biyolojik ölüm sonrası benliğin devamı hakkındaki felsefi sorular muhtemelen çözülmeden kalacaktır. Beynin karmaşıklığını ve zihin yükleme potansiyelini araştırmak hem bilimsel araştırma hem de felsefi tartışmaya geniş alanlar açar ve bize yeni ufuklar kazandırır. Teknolojik ilerleme bizi beyin fonksiyonunun belirli yönlerini kopyalamaya yaklaştırsa da kimlik, bilinç ve ölümsüzlükle ilgili daha derin felsefi konular insan varoluşunun özüne ilişkin derin soruları kışkırtmaya devam etmektedir. Bu söylem yaşam, kimlik ve süreklilik hakkındaki temel soruları ele almak için felsefi anlayışları teknolojik gelişmelerle bütünleştirmenin önemini vurgulamaktadır. Bu tartışmada öne çıkan bilincin yalnızca zihinsel donanımın bir kopyası olarak başka bir ortama aktarılmasının mümkün olup olmadığı sorunudur. Bilinç kendisinden türediği zihinsel fenomenlerden ayrı, üst düzey bir ontolojik alan oluşturur. Bu özellik bilincin zihinsel donanımının basit bir kopyası olarak aktarılmasını zorlaştırır. Burada ontolojik katmanlar ve belirivermecilik kapsamında bazı görüşler ortaya sürülmüştür ve varoluşun ontolojik olarak indirgenemez katmanlardan oluştuğunu bu görüşler iddia eder. Bu katmanlar birbirlerinden türemelerine rağmen kendine özgü belirivermiş vasıflar sergilerler. Bilinç bu tür belirivermiş vasıfların bir örneğidir. Zihin üzerine kurulmuş olmasına karşın zihne tamamen indirgenemez ve zihinsel süreçlerle birebir özdeşleştirilemez nitelikler sunar. Bilinç ve zihin ilişkisine bakacak olursak, bilinç zihnin maddi varlık katmanından türer. Bu da materyalist felsefenin kısmen zarar görmediği anlamına gelir. Ancak bilinç, zihnin fiziksel yapılarından daha fazlasını ihtiva etmekte ve zihnin kendisini tam olarak indirgenememektedir. Bilinç zihinsel süreçlerin, burada zihinsel süreçlerden kastımız beyin aktiviteleri sonucu oluşan yapı, zihnin ötesinde bir fenomenolojiye sahip olan karmaşık bir yapıdır. Ve bunun determinizme etkisi bilincin açığa çıkan özellikler göstermesi, determinizme sınırlılık getirmesidir. Zihinsel süreçlerin belirli bir düzen ve yasaya tabi olduğu kabul edilse bile bilincin nasıl ortaya çıktığı ve işlediği tam olarak öngörülemez ve deterministik modellerle açıklanamamaktadır. Bu bilinci basit mekanik yasalarla tam olarak açıklanabilecek bir fenomen olmaktan çıkarır ve onu ontolojik olarak zengin ve açıklaması zor bir alan haline getirir. Bilinç aktarımının zorlukları bu ontolojik yapı nedeniyle bilinci yalnızca zihinsel donanımının bir kopyası olarak başka bir ortama aktarmak, yani mind uploading şu aşamada mümkün görünmemektedir. Bilinç zihnin maddi süreçlerinden türemiş olsa da bu süreçlerin kendisine indirgenemez nitelikler sergilemesi bilincin doğasını daha karmaşık ve eşsiz kılar. Bu bilinç transferinin sadece teknik bir problem olmanın ötesinde derin felsefi ve ontolojik soruları da beraberinde getirdiği anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bilincin aktarımı veya kopyalanması girişimleri bilinç fenomeninin tam olarak anlaşılmasını gerektirir. Ve bu şu anki bilgi ve teknolojimizle tam olarak mümkün görünmemektedir. Bu nedenle bilincin doğası ve onun kopyalanabilirliği üzerine devam eden filozofik tartışmalar teknolojik gelişmeler kadar önem taşımaktadır. Biz de burada beliriverme, yani emergence kavramını inceleyeceğiz. Bu kavram metafiziğin çeşitli alanlarında önemli bir yer tutar ve geleneksel felsefi tartışmaların merkezinde sıkça karşılaşılan bir fenomendir. Bu kavram bireysel parçaların ötesinde yeni niteliklerin ortaya çıkması fikrini ifade eder ve bu yeni nitelikler türediği unsurlardan tamamen ayrı ve onlara indirgenemezdir. Bu kavrama bir örnek vermek gerekirse, Heidegger ve zamanın içsel aşkınlığı felsefesinde Martin Heidegger, zaman kavramını belirivermiş bir özellik olarak ele almıştır. Heidegger, zamanı ardışık anlardan oluşan bir süreç olarak görmek yerine, bu anların ötesinde bir bütünlük ve süreklilik olarak değerlendirir. Bu anlayış, zamanın onu oluşturan anların toplamından daha fazlasını ifade ettiğini ve bu anların birleşiminden ayrı bir içsel aşkınlığa sahip olduğunu vurgular.
Zaman Heidegger için varlıkla olan ilişkisinde açığa çıkan ve ardışık anlara indirgenemeyen bir fenomendir. Bir diğer örnek de dil bilim ve göstergelerin aşkınlığıdır. Dil bilimde göstergeler beliri verme kavramının bir başka örneğini sunar. Göstergeler dilin anlamlı en küçük birimleri olarak fiziksel maddi parçalardan ve onları oluşturan morfemlerden ayrı olarak değerlendirilir. Göstergelerin anlamı bu fiziksel maddi yapıları aşar ve onları bireysel özelliklerinin toplamından türetilemez hale getirir. Bu dilin yapısal bir özelliği olarak göstergelerin oluşturdukları parçaların ötesinde bir anlam taşıdığını gösterir. Holizm ve yaşam bilimlerindeki yankıları ise buradaki bütüncüllük düşüncesi yaşam bilimlerinde 18. yüzyılın sonlarında belirginleşmeye başlamış bir fikirdir. Bu düşünce bütünün parçalarının toplamından ve daha karmaşık bir yapı sergilediğini savunur. Beliri verme fenomeni bu düşüncenin bir yansıması olarak bireysel unsurların ötesinde yeni ve indirgenemez özelliklerin açığa çıkışını ifade eder. Sonuç olarak beliri verme birçok disiplinde karşımıza çıkan parçalardan oluşan bir bütünün bu parçaların toplamından farklı ve daha zengin özellikler sergilediği bir fenomendir. Şimdi de gerçek hayattan örnekler vermek gerekirse, örneğin uçan bir kuş sürüsünün izlendiğini hayal edin. Sürü uzaktan bakıldığında akıcı bir şekilde şekil değiştirebilir. Bükülen bir şerit veya değişen bir bulut gibi desenler oluşturabilir. Sürü olarak bilinen bu davranış ortaya çıkan bir özelliktir. Sürüdeki her kuş komşularıyla belirli mesafeyi korumak veya yönünü yakındaki kuşlara göre hizalamak gibi nispeten basit kurallara uyar. Hiçbir kuş sürünün genel şeklinden sorumlu veya bunun farkında değildir. Sürü hareket ettiğinde ortaya çıkan karmaşık ve güzel desenler, tek tek kuşlar düzeyinde bulunmayan birçok kuş arasındaki etkileşimlerden ortaya çıkan özelliklerdir. Bu, küçük ölçekteki basit etkileşimlerin daha büyük ölçekte nasıl beklenmedik karmaşık davranışlara yol açabileceğinin bir örneğidir. İkinci olarak trafik akışına bakalım. Yoğun bir otoyoldaki trafik akışını düşünün. Bazen trafik sıkışıklığı olarak adlandırılan, kaza veya barikat gibi görünürde herhangi bir neden olmaksızın trafik önemli ölçüde yavaşlayabilir veya hatta durma noktasına gelebilir. Trafik akışı birçok sürücünün basit eylemlerinden kaynaklanan ortaya çıkan davranışlar sergiler. Her sürücünün yakınındaki araçların davranışlarına bağlı olarak hızlanma, yavaşlama veya şerit değiştirme kararları, ani durmalar veya yavaşlamalar gibi trafikte geriye doğru dalgalanan karmaşık modellere yol açabilir. Sürücülerin hiçbiri bu kalıpları yaratma niyetinde değildir. Hatta farkında bile değillerdir. Ortaya çıkan bu olgu bireysel itici güçlerin eylemlerinden ziyade birçok basit, yerel etkileşimin kolektif bir sonucu olarak bakıldığında daha iyi anlaşılabilir. Bir diğer örneğimiz de hisse senedi piyasasında verilmektedir. Borsa, ortaya çıkışın başka bir klasik örneğini temsil eder. Hisse senedi fiyatları tek bir faktör tarafından değil, çok sayıda alıcı ve satıcının farklı bilgi, amaç ve davranışlarla etkileşimiyle belirlendiği karmaşık bir sistemi temsil eder. Ve burada kaotik yasalar devreye girmektedir. Belirli hisse senetlerindeki eğilimler, çöküşler veya ani yükselişler de dahil olmak üzere piyasanın genel davranışı bu etkileşimlerden ortaya çıkar. Her yatırımcının satın alma veya satın almaya karşılık satma kararı kişisel stratejilere, mevcut bilgilere ve gelecekteki performanslara ilişkin bireysel tahminlere dayanır. Ancak bu kararların toplamı hiçbir yatırımcının tek başına tahmin edemeyeceği veya kontrol edemeyeceği piyasa davranışlarına yol açar. Bu ortaya çıkan özelliklerin nasıl sadece bireysel eylemlerin toplamı olmadığını, aynı zamanda bir sistem içindeki karmaşık karşılıklı bağımlılıklardan ve etkileşimlerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu örneklerin her birinde kilit nokta tüm sistemin tek tek parçalarda bulunmayan özellikler ve davranışlar sergilemesidir. Bu daha yüksek düzeydeki fenomenlerin daha düşük düzeydeki karmaşık etkileşimlerden, bu etkileşimleri indirgenmeden ortaya çıktığı felsefi ortaya çıkış fikriyle uyumludur. Şimdi bilimsel anlamda örnekler verecek olursak, akışkanlar mekaniği ve moleküler kimya disiplinleri aracılığıyla ortaya çıkma kavramı daha iyi anlaşılacaktır. Burada da basit ve etkili iki örneğe daha bakalım. İlk olarak akışkanlar mekaniğindeki türbülans kavramına değinelim. Türbülans, akışkanlar mekaniğinde bir akışkanın
hava veya su gibi basınç ve akış hızındaki kaotik değişikliklerle aktığı bir olgudur. Bir mumdan yükselen duman veya nehrin kıyısındaki kayaların üzerinden akış gibi günlük yaşamda sıklıkla görülür. Türbülans ortaya çıkan bir özelliktir. Çünkü sıvıdaki sayısız molekülün kolektif hareketinden kaynaklanır. Moleküler düzeyde bu parçacıklar daha basit bir şekilde temel fiziksel yasalara göre hareket eder. Ancak birlikte tek tek moleküllerin özelliklerinden kesin olarak tahmin edilemeyen, son derece düzensiz ve öngörülemez modeller oluştururlar. Türbülans belirli koşullar altında yüksek hız veya belirli fiziksel engeller gibi akışkan parçacıkların arasındaki etkileşimlerden ortaya çıkar. Ve bu bireysel molekülleri yöneten düzenli fizik yasalarından ne kadar karmaşık ve kaotik davranışların ortaya çıkabileceğini bize gösterir. Şimdi de moleküler kimya seviyesinde suyun benzersiz özelliklerine bakalım. Bu özellikler yüksek yüzey gerilimi, birçok maddeyi çözebilme yeteneği ve donduğundaki yoğunluk davranışını değiştirme gibi benzersiz özellikleri temsil eder. Burada suyun özellikleri tek tek su moleküllerinin nasıl etkileşime girdiğiyle ortaya çıkar. Her su molekülü bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur. Molekülün bir tarafında hafif bir pozitif yük, diğer tarafında ise hafif bir negatif yük vardır. Bu da onu polar yapar. Bu polarite su moleküllerinin birbirleriyle ve diğer maddelerle hidrojen bağları oluşturmasına olanak tanır. Yüksek yüzey gerilimi ve çözülebilirlik gibi ortaya çıkan özellikler tek tek hidrojen veya oksijen atomlarının özellikleri değil, moleküllerin kolektif etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin sudaki ekosistemlerin buz altında hayatta kalması için kritik bir davranış olan buzun yüzmesinin nedeni, su moleküllerinin dondurulduğunda kendilerini daha az yoğun bir yapıda düzenleme biçiminden kaynaklanır. Bu yalnızca oksijenin özelliklerini bilerek tahmin edilemeyecek, ortaya çıkan bir özelliktir. Her iki örnekte de akışkanlar mekaniğindeki türbülans ve moleküler kimyadaki suyun benzersiz özellikleri daha basit elementlerin etkileşiminden karmaşık ve çoğunlukla beklenmedik davranışların ortaya çıktığını göstermektedir. Akışkanlar mekaniğinde türbülansın öngörülemeyen doğası bireysel moleküllerin düzenli akışından ortaya çıkarken, kimyada suyun benzersiz özellikleri moleküler düzeydeki etkileşimlerden kaynaklanır. Bu örnekler özellikle etkilidir. Çünkü ortaya çıkan özelliklerin sadece teorik yapılar olmadığını, aynı zamanda gözlemlenebilir olduğunu ve gerçek dünya fenomenleri üzerinde derin çıkarımlara sahip olduğunu gösterir. Evet, şimdi bilincin bir özelliği olan belirivermeciliği tanımladıktan sonra bilincin sürekliliği kavramı üzerinde konuşalım. Bu bağlamda bilincin sürekliliği olarak zihin yüklemenin dualist bir reddini yapmamız olasıdır. Ve zihin yüklemesi ve kimlikle ilgili bir dizi ilgi çekici düşünce ve hipotezi gündeme getireceğiz. Bunları dualist, indirgemeci olmayan, materyalist veya işlevselci bir perspektiften ele alacağız ve dijital ölümsüzlük ve bilince ilişkin anlayış ve varsayımlarımızı sorgulayan ve geliştiren birkaç önemli noktaya odaklanacağız. Fiziksel ve zihinsel alanların temelde farklı olduğu dualist bir perspektiften bakıldığında, bilincin dijital bir ortama kopyalanması veya aktarılması kavramı kategorik bir yanlış anlamı içerir. Özellikle kartezyen türden dualizm, zihinsel fenomenlerin fiziksel durumlar veya süreçlerle tam olarak açıklanamayacağını iddia eder. Bilinç fiziksel olmadığından dijital kopyalama da dahil olmak üzere herhangi bir fiziksel yolla aktarılamaz veya kopyalanamaz. Bu nedenle bir beynin nöronal konfigürasyonunu bir bilgisayarda kopyalasak bile öznel öz yani bilinçli benlik aktarılamayacaktır. Çünkü yalnızca fiziksel süreçlere indirgenemez. Dualizm bu bağlamda zihinsel durumların fiziksel durumlardan farklı bir ontolojik statüye sahip olduğunu savunur. Bu nedenle beynin durumunun mükemmel bir fiziksel kopyası bile doğası gereği kişinin zihninin veya bilincinin bir kopyasını içermeyecektir. Bilincin öznel niteliksel yönleri genellikle qualia olarak anılır. Her türlü fiziksel kopyalamaya veya simülasyona karşı direnir. İndirgemeci olmayan materyalist veya ortaya çıkan bir perspektiften bakıldığında bilinç beynin karmaşık fiziksel süreçlerinin ortaya çıkan bir özelliği olarak kabul edilir. Bunu belirivermecilik kavramı üzerinden konuşmuştuk. Bu görüş bilincin bileşenlerinin özelliklerinden tamamen tahmin edilemeyecek şekilde beynin işlevlerinden kaynaklandığını öne sürmektedir.
Beynin aktivitesini bir bilgisayarda simüle edebilsek bile bilinci oluşturan ortaya çıkan özelliklerin mutlaka biyolojik olmayan bir alt katmandan ortaya çıkması gerekmeyebilir. Biyolojik sinir ağları içindeki spesifik ve benzersiz etkileşimler bilincin ortaya çıkması için kritik bir öneme sahip olabilir. Ve bu da dijital ortamda kopyalanamayabilir. İşlevselcilik açısından bakacak olursak, işlevsel izomorfizm zihinsel durumların içsel yapılarından değil, işlevsel rollerinden oluştuğunu savunur. Bununla birlikte dijital bir beyin işlevsel olarak biyolojik bir beyni taklit etse bile en iyi ihtimalle orijinal bilince benzeyen ancak onunla aynı olmayan bir bilinç biçimi üretebilir. Bunun nedeni işlevselliğin zihinsel durumların alt katmana bağımlılığını kabul etmesidir. Farklı substratlar, biyolojik ve dijital, potansiyel olarak farklı nitelikler, deneyimler doğurabilir. Şimdi de benliğin sürekliliğine bir eleştiride bulunacak olursak, zihin yükleme ile ilgili ifadede yer alan varsayım, işlevselciliğin eleştireceği bir benliğin sürekliliğini ima etmektedir. Basitçe hafızanın ve bilişsel işlevlerin kopyalanması, kişisel kimliğin sürekliliğini korumaz. Benliğin sürekliliği sadece hafıza ve bilişten daha fazlasıdır. Belirli fiziksel varlığa bağlı sürekli bir bilinç akışını ve öznel deneyimleri içerir. Bir kopya aslında ne kadar benzese de aynı geçmişi paylaşmaz ve dolayısıyla aynı ben olamaz. Modern sinir bilimi, sinir bağlantılarının haritasını çıkarabilmemize ve sinir aktivitelerini simüle edebilmemize rağmen bu fiziksel süreçlerin öznel deneyimlere dönüştüğü keskin mekanizmanın büyük ölçüde bilinmediğini öne sürmektedir. Genellikle bilincin zor sorunu olarak adlandırılan bu boşluk, hesaplamalı bir modelin yalnızca sinirsel yapıları ve işlevleri kopyalayarak bilinci kopyalayabileceği önermesine meydan okumaktadır. Bazı teoriler bilincin sinirsel düzeyde kuantum süreçlerini içerebileceğini, kuantum zihin hipotezi bağlamında kuantum mekaniğinin süperpozisyon veya dolaşıklık gibi yönlerinin beynin işleyişinde kritik bir rol oynadığını ve mevcut hesaplama teknolojisinin kopyalayamayacağı yönleri olduğunu öne sürüyor. Bu bilincin dijital kopyalanmasının altında yatan varsayımlara başka bir karmaşıklık katmanı daha ekler. Dolayısıyla biyolojik ortamdan dijital ortama geçiş yalnızca teknik zorlukları değil, aynı zamanda bilincin ve kimliğin doğasına ilişkin derin felsefi konuları da içermektedir. İnsan bilincinin dijital platformlara aktarılması veya kopyalanması konusundaki tartışma çok yönlü ve derin bir şekilde karmaşıktır. Bu aşamada öncelikle bilincin açığa kavuşturulması gerekmektedir ve bilincin tanımlanması oldukça zordur. Önerildiği gibi yalnızca bilişsel işlevlerin bir koleksiyonu veya bir metaprogram değildir. Felsefi olarak bilinç, duyu algılarının içsel ve öznel bileşeni olan qualia olarak bilinen öznel bir deneyimi içerir. Henüz hiçbir bilimsel veya hesaplamalı model bu öznel yönü etkili bir şekilde yakalayamamış. Bu da bu tür deneyimlerin dijital ortama doğrudan aktarılmasını temelden sorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda fonksiyonların tersine çevrilebilirliğine ilişkin tartışmada kullanılan benzetme ilgi çekicidir. Biyolojik verilerimiz DNA dizilerinde kodlanmış olsa da bu öznel bilinç deneyimimizin kodlanması ve aktarılmasından çok farklıdır. Bilinçli süreçler yalnızca hücresel ve moleküler düzeylerdeki karmaşık biyokimyasal etkileşimleri değil, aynı zamanda biyolojik olmayan bir substratta kopyalanamayan ortaya çıkan özellikleri de içerir. Beynin çok miktarda bilgiyi kodladığı ve işlediği doğrudur. Ancak burada dijital veri depolamayla eşitlenmesi aşırı basitleştirmek olur. İnsan hafızası yalnızca bir veri alma sistemi olmamakla birlikte anıların geri getirilmesi üzerine değiştirilebilen, yeniden birleştirilebilen süreçleri de içerir. Belleğin bu dinamik doğası, duygusal ve bağlamsal faktörlerle bütünleşmesi, mevcut teknolojinin kopyalayamayacağı ve depolayamayacağı şeylerin olduğunu bize göstermektedir. Benliğin aktarılması problemine gelince, sinir yapılarının veya insan hafızasına eşdeğer verilerin bir bilgisayara aktarılması konusundaki spekülasyonlar, zihinsel durumların hesaplama dışı yönlerini gözden kaçırmaktadır. Yaşamı deneyimleyen sürekli benlik, bireysel kimliği tanımlayan öznel deneyimin sürekliliğini kaybetmeden basitçe aktarılan veya kopyalanan veriler olamaz. Bir beynin mükemmel işlevsel bir kopyasını yaratmayı başarsak bile, en iyi ihtimalle aktivasyon anından itibaren orijinalinden ayrılan, kendi öznel deneyimlerine sahip ayrı bir bilinç olacaktır.
Bilinç statik değildir. Yeni deneyimler ve öğrenmelerle şekillenen, sürekli gelişen bir süreçtir. Bilinci kopyalamaya veya yüklemeye yönelik herhangi bir girişim, organik bir alt tabaka olmadan aynı şekilde gelişemeyen o zihnin yalnızca belirli bir andaki anlık görüntüsünü sunar. Birçok teorisyen bilincin sadece beyinle değil, vücudun biyolojik süreçleriyle de yakından bağlantılı olduğunu savunmaktadır. Hormonlar, vücut çapındaki sinir ağları ve hatta bağırsak mikrobiyomu gibi faktörler zihinsel durumlarımızı ve kararlarımızı etkiler. Bu bütünsel entegrasyon bilinçli bir deneyim için gerekli olan biyolojik geri bildirim mekanizmalarından yoksun olan dijital bir ortamda bilincin tamamen kopyalanamayacağını öne sürüyor. İnsan bilincini kopyalamaya veya aktarmaya yönelik teknolojik istekler sinir bilimi ve bilgisayar bilimi alanındaki hızlı ilerlemelerle desteklenirken önemli felsefi, bilimsel ve etik engeller varlığını sürdürmektedir. Öznel deneyim, sürekli kişisel farkındalık ve derin biyolojik entegrasyonla karakterize edilen bilinç, mevcut hesaplama yeteneklerinin çok ötesinde bir zorluk teşkil etmektedir. Bu tür çabalar teknolojik beceriyi felsefi derinlik ve etik düşünceyle dengeleyerek dikkatli bir şekilde ilerlemelidir. İnsan bilincini dijital formata aktarma düşüncesi, asırlık soruyu yansıtan derin felsefi ve varoluşsal soruları da gündeme getirmektedir. Ölümden sonra yaşam var mı sorusu bunların bir örneğidir. Ve aktarılan bilincin orijinal bireyin varlığını ve öznel deneyimini gerçekten sürdürüp sürdürmediğinin belirlenmesindeki doğal paradoks nedeniyle ortaya çıkar. Şimdi bu bilinç aktarım paradokslarına bir göz atalım. Sorunun özü aktarılan bilincin gerçekten yaşamı deneyimleyip deneyimlemediğini veya yalnızca kopyalanan verilere dayalı tepkileri simüle edip etmediğini doğrulamanın imkansızlığında yatmaktadır. Eğer söz konusu varlık yalnızca bilinci kopyalıyorsa o zaman tepkileri her ne kadar yaşamı onaylıyor olsalar da programlanmış bir simülasyon ürünleri oldukları için onlara güvenilmez. Bu yapay bilince zihni kopyalayan kişinin gerçekten bu kişi olup olmadığını sormak her zaman evet sonucunu verecektir. Ancak bu simülasyon tarafından koşullandırılmış bir yanıttır. Gerçek farkındalığın veya ölümden sonra hayatta kalmanın bir kanıtı değildir. Bir kişinin beyninin dijitalleştirildiği ve bir bilgisayara aktarıldığı ancak kişinin fiziksel olarak ölmediği bir senaryo düşünün. Sonuçta iki varlığın orijinal olduğunu iddia etmesi ortaya çıkar. Hangisinin gerçek birey olduğunu nasıl anlayacağız? Orijinal biyolojik varlık gerçektir. Dijital kopya ise benzer anılara ve kişilik özelliklerine sahip olmasına rağmen aslında bir simülasyondur. Bu senaryo aktarım sonrasında orijinal kimliği korumanın zorluğunu vurguluyor. Bir başka senaryoda dil ve sosyal yapıların etkileri üzerinedir. Dil özellikle sembolik sistemler yalnızca bireysel yeteneklerden değil, sosyal etkileşimlerimizden ve toplumsal yaşamımızdan kaynaklanan insanın tanımlayıcı bir özelliğidir. Bu karmaşık sosyal ve dilsel etkileşim ağı bizi insan yapan şeye temel olarak katkıda bulunur. Dolayısıyla böylesine karmaşık bir sistemin aktarılması, aktarılan bu varlıkların nasıl iletişim kuracağı ve mevcut veya yeni sosyal yapılarla nasıl bütünleşeceği konusunda pratik ve felsefi kaygıları arttırmaktadır. Eğer bilinç aktarılabilir olsaydı bu dijital varlıklar nasıl bir amaç bulurdu? Motivasyonlar ve varoluşsal taahhütler de dahil olmak üzere yaşam anlayışımız, sosyal çevrelerimiz ve biyolojik koşullarımızla derinden iç içe geçmiştir. Bilinci organik bedensel bağımlılıktan çıkarmak ve izole etmek, onu anlam ve amaç sağlayan temel unsurlardan arındırabilir. Dil ve dünyayı kavramamızı sağlayan mekanizmalar da dahil olmak üzere tüm kültürel çerçevemiz ölümlülük kavramı etrafında inşa edilmiştir. Ölümsüzlük her ne kadar sıklıkla hayal edilse de özellikle ölümlülüğün getirdiği varoluşsal dinamiklerin kaybı göz önüne alındığında göründüğü kadar arzu edilebilir olmayabilir. Her ne kadar korkulsa da ölüm hayatın yapısını ve anlamını vermede çok önemli bir rol oynar. Beynin fonksiyonu ve makine analizine bakacak olursak, çoğunlukla işlevlerine yardımcı olan çevresel organlara sahip güçlü bir işlemciye benzetilen insan beyni, düşünce, bilinç ve karakter gibi süreçleri sinir ağlarından ortaya çıkan karmaşık bir biyolojik organdır. Sonunda karbon bazlı yaşamdan silikon bazlı yaşama geçebileceğimiz hipotezi, işlemci teknolojisindeki önemli ilerlemelerin yanı sıra sinir ağlarının ve beyin fonksiyonlarının tamamen çözülebilmesine dayanıyor. Silikon bazlı bir varoluşa geçiş, varoluşumuzun yalnızca alt katmanını organikten inorganiğe değiştirerek pratik ölümsüzlüğü yansıtacaktır. Beyni programlanabilir mantık denetleyicisi olarak görmek, onun da tıpkı bir makine gibi dış sinyalleri aldığını, bu sinyalleri kendi programlamasına göre değiştirdiğini, işlediğini ve uygun yanıtlar verdiğini gösterir.
İnsan bilincinin bir bilgisayara aktarılma olasılığı, bilincin ne olduğuna dair anlayışımızla doğrudan bağlantılıdır. Şu anda bilinç anlayışımız kesin bir açıklamadan ziyade çeşitli teori ve yaklaşımlara dayanmaktadır. İnsan bilinci sosyokültürel ve tarihsel bir bağlam içerisinde dile sıkı sıkıya bağlı bireyin kişisel gelişimi ve içinde bulunduğu çevrenin toplumsal, tarihi ve kültürel dinamikleri tarafından şekillenen bir süreç içerisinde faaliyet göstermektedir. Çok daha karmaşık ve anlaşılması zor bir alan olan bilinçaltı, cinsellik ve saldırganlık gibi derinlere yerleşmiş arzular ve dürtüler yoluyla davranışları önemli ölçüde etkiler. Buna ek olarak Immanuel Kant, dünyaya dair algımızı temelden şekillendiren, doğuştan itibaren zihnimizde inşa edilen uzay, zaman ve nedensellik gibi doğuştan gelen kategorilerin altını çizmiştir. Bilişsel süreçlerin katmanlı ve birbirine bağlı doğası ve bunların hem biyolojik hem de deneyimsel faktörlere dayandığı göz önüne alındığında bu süreçlerin gerçek bilişsel işlevi yansıtacak şekilde bir makinede kopyalanması göz korkutucu görünmektedir. İnsan bilincinin aktarımı iki temel zorlukla karşı karşıya kalacaktır. Aktarılan bilincin gerçekten orijinal bireyi temsil edip etmediği ve orijinal ile dijital olarak aktarılan varlık arasındaki bağlantının doğasının ne olacağı. Mevcut bilinç anlayışımıza dayalı teknoloji geliştirmek imkansız gibi görünse de kökenlerini, mekanizmalarını, konumunu, amacını ve kaynağını kapsayan kapsamlı bir anlayış bu tür bilgilerle başarabileceklerimizde devrim yaratabilir. Bilinci aktarma ve kopyalama potansiyeli bu temel sorunların yanıtlanmasına bağlıdır. Bir kişinin bilincini beyninin yalnızca yarısıyla deneyimlemeye devam edebildiği hemisferektomi örneği, bilincin tamamen beyin temelli olduğunu kesin olarak kanıtlamaz. Bunun yerine bilincin beyinle şu anda anladığımızdan daha esnek ve derin bir şekilde etkileşime girebileceğini öne sürebilir. İşlevselci teoriler, hemisferektomi vakasını, zihinsel durumların bilinç dahil spesifik fiziksel örneklemelerinden ziyade bilişsel sistemde oynadıkları rollerle tanımlandığının kanıtı olarak yorumlamaktadır. Bu nedenle beynin fiziksel alt katmanı önemli ölçüde değişse bile bilinç korunabilir. Bu bilincin işlevsel yönlerinin farklı fiziksel konfigürasyonlara uyarlanabilir olduğu fikrini destekleyerek ve aynı zamanda holistik yapısını destekleyerek bilinç aktarımı için tam fiziksel kopyanın gerekli olduğu varsayımına meydan okumaktadır. Eğer bilincin beyindeki ve muhtemelen sinir sisteminin diğer kısımlarındaki fiziksel süreçlere yakından bağlı olduğunu düşünürsek, bu sistemlerin hareketsizliği anlamına gelmez. Aksine bilincin beynin içindeki karmaşık etkileşimlerinden çıkan dinamik bir özellik olduğunu ve süreçlerden bağımsız olarak var olan varlık olmadığını ileri sürebilir. Beynin dışındaki organların bilinci etkilediği fikri, bilincin yalnızca beyinden değil, çoklu bedensel organların bütünsel etkileşiminden ortaya çıktığını gören indirgemeci olmayan görüşlerle uyumlu hale getirilebilir. Bu bakış açısı, örneğin bağırsak gibi bir organın çıkarılmasının bilincin bir kısmının kaybıyla sonuçlanamayacağını, ancak bilinçli deneyimin ortaya çıkan özelliklerine katkıda bulunan vücut sistemlerinin genel dengesini değiştirebileceğini öne sürebilir. Bu noktada bilinç transferine genel eleştiri yaparak konuyu bağlayalım. Bilincin dijital bir ortama aktarılabileceği, kimliğini ve sürekliliğini koruyabileceği fikri birçok felsefi zorlukla karşı karşıyadır. Bir dualist eğer bilinç fiziksel olmayan bir bileşen içeriyorsa, fiziksel alt tabakanın yani sinirsel kalıpların basitçe kopyalanmasının orijinal bilinci başka bir ortamda mutlaka yeniden yaratmayacağını savunacaktır. Yeni, muhtemelen farklı bir bilinç ortaya çıkabilir. İndirgemeci olmayan bir perspektiften bakıldığında ise bilinç dediğimiz şeyin ayrılmaz bir parçası olan öznel deneyim, bedenlerimizin biyolojik ve fenomenolojik özelliklerine derinden bağlıdır. Yapay bir ortam bu deneyimlerin niteliksel yönlerini kopyalayamayabilir. İşlevselci teori açısından da kişisel kimliğin sürekliliği hakkında sorular olacaktır. Bilinç aktarılırsa geriye kalanlar orijinalin tepkilerini taklit edebilir. Ancak aynı benlik olmayabilir. Bu da böyle bir varoluşun doğası hakkında etik ve varoluşsal soruları gündeme getirir. Sonuç olarak teknolojik ilerlemeler beyin fonksiyonlarını haritalandırmamıza ve muhtemelen kopyalamamıza izin verirken felsefi terimlerle anlaşıldığı şekliyle bilincin tam aktarımı teknolojinin tek başına çözemeyeceği daha derin ontolojik ve metafizik soruların ele alınmasını içerir. Bunlar arasında kişisel kimliğin özü, bilincin fiziksel olmayan yönleri ve mevcut bilimsel paradigmalar altında anlaşılması zor olan deneyimlerin öznel kalitesi yer almaktadır. Dualistler bununla birlikte insan beyni bulanık mantıkla
ya da kuantum bilgisayarların işleyişine benzer şekilde tanımlanabilse de bunun mutlaka insan bilincinin tamamını kapsamadığını iddia edebilir. Dualizme göre bilinç salt fiziksel süreçlerin ötesine uzanabilir ve kuantum veya başka herhangi bir fiziksel sistem tarafından tam olarak yakalanamayan, fiziksel olmayan özellikleri içerebilir. Zihinsel durumların geliştirildiği rollere ve işlevlere odaklanan işlevselci teorilerde de bir kuantum bilgisayarın mimarisini benimsemenin belirli bilişsel süreçleri modelleme yeteneğimizi geliştirebileceğini iddia etsek de bununla birlikte insan düşüncesinin işlevsel yönlerini kopyalamanın bilincin kendisini, özellikle de öznel niteliklerini kopyalamakla aynı anlama gelmediği konusunda bir anlaşmazlık vardır. İndirgemeci olmayan materyalist perspektiften bakarsak da bilincin önemli yönlerine beyin aracılık etse de beynin herhangi bir belirli kısmına lokalize olmadığını kabul eder. Hemisferektomi gibi bir yarım kürenin çıkartılması sonrasında bireylerin benlik duygusunu ve bilinci koruma yeteneği, bilincin beynin belirli bir alanında tam olarak belirlenebileceği fikrine meydan okumaktadır. Bilincin tek bir yerden ziyade karmaşık ve dağınık beyin faaliyetlerinden kaynaklanan ortaya çıkan bir özellik olduğu fikri desteklenmektedir. Bilincin bilgisayar veya kuantum makinesi gibi dijital bir ortama aktarılması olasılığı birçok karmaşık sorunu gündeme getiriyor. Hem dualist hem de işlevselci bakış açılarından önemli bir endişe kaynağı, aktarılan bilincin gerçekten aynı bireyin bilinci olarak kalıp kalmayacağıdır. Eğer bilinç benzersiz öznel deneyimler ve kişisel kimlik içeriyorsa, o zaman yalnızca beyin süreçlerini kopyalamak veya simüle etmek orijinal bilincin bütünlüğünü korumayabilir. Bunun yerine yalnızca orijinali taklit eden yeni, farklı bir bilinçle sonuçlanabilir. Hem dualist hem de indirgemeci olmayan bakış açıları, bilincin yalnızca beyinle değil, tüm biyolojik organizmayla sıkı bir şekilde bütünleştiğini iddia etmektedir. Hormonal dengeler, bedensel duyular, bilinçli deneyimleri biyolojik olmayan bir sistemde kopyalanamayacak şekillerde etkilemektedir. Biyolojik olmayan bir alt katmanda canlı veya bilinçli olmanın ne anlama geldiğine dair derin metafizik sorular da vardır. Bu sorular kişisel kimliğin doğasını, biyolojik ölümden sonra hayatta kalma olasılığını ve dijital veya yapay formlarda potansiyel olarak duyarlı varlıklar oluşturmanın etik sonuçlarını araştırmaktadır. Bilinci dijitalleştirmeye ilişkin teknolojik fantezi, bilim kurguda ve fütüristler arasında popüler bir konu olsa da felsefi karmaşıklıklar, bilincin yalnızca yüklenecek veya aktarılacak bir veri seti olmayabileceğini öne sürüyor. Bilinç yalnızca beynin biyolojik ve fiziksel yapısına değil, aynı zamanda biyolojik bedenin yaşanmış deneyimlerine ve duysal girdilerine de bağlı olan derinlemesine bütünleşmiş bir dizi süreci içerir. Bilinci bu unsurlardan ayırmaya ve farklı bir ortama aktarmaya yönelik herhangi bir girişim, muhtemelen orijinal bilinçten temelde farklı bir şeyle sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bilincin farklı katmanlar arasındaki gerçek sürekliliği öngörülebilir bir teknolojik başarıdan ziyade felsefi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda da yapay zekanın, bilincin, sezginin, duyguların, potansiyel geleceği ve insanın zihinsel süreçlerinin makinelerde çoğaltılmasındaki pratik ve felsefi zorluklara ilişkin çok sayıda karmaşık konuya da değinmek gerekir. Dualistler bilincin yalnızca programlanabilen veya algoritmik olarak yeniden üretilebilen bir dizi tepki olmadığını savunurlar. Dualist bir bakış açısına göre bilinç yalnızca fiziksel süreçlerle yakalanamayan, maddi olmayan yönleri içerir. Dolayısıyla gelecekteki bir kuantum bilgisayarın insan bilincini tamamen kopyalayabileceği fikri temelden hatalıdır. Çünkü bilincin tüm yönlerinin fiziksel etkileşimlere indirgenebileceğini varsaymaktadır. Bu tabii ki de dualistlerin görüşü olmakta. İşlevselci bir bakış açısına göre ise yapay zekadaki zorluk yalnızca insan beyni gibi yanıt verebilecek algoritmalar oluşturmak değil, bu algoritmaların bilişsel süreçlerimizin oynadığı rollerin aynısını yerine getirmesini sağlamakla ilgilidir. Bu önceden tanımlanmış senaryoların ötesinde akıl yürütmeyi ve uyarlamayı içerir. Ancak işlevselciler kuantum bilgisayarları gibi karmaşık sistemlerin karmaşık programlama yoluyla insan muhakemesine benzer davranışlar sergileme potansiyeli konusunda daha iyimser olmaktadırlar. Bu perspektif sezginin potansiyel olarak beynin sinir ağları içindeki karmaşık etkileşimlerinden ortaya çıktığını görür. İndirgemeci olmayan materyalistler ise üst düzey olayların yalnızca kendi parçalarının toplamı olmadığına inandıkları için sezginin yapay zekanın şu anda taklit edemediği bilinçaltı işlemleri içerdiğini iddia edebilirler. Bunun nedeni yapay zekanın insan sezgisine katkıda bulunan biyolojik alt katmanlardan ve evrimsel arka plandan yoksun olmasıdır.
Duygular, karar alma ve hayatta kalmanın ayrılmaz bir parçası olan çevresel uyaranlara verilen işlevsel tepkiler olarak görülmektedir. Yapay zekanın duyguları kopyalamadaki zorluğu, geçmiş deneyimler, kültürel bağlamlar ve kişisel önem gibi sayısız faktörden etkilenen insanın duyusal deneyimlerinin derinliğini ve değişkenliğini simüle edebilecek bir sistemi programlamanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. Felsefi olarak makinelerin bir gün gerçekliği farklı şekilde algılayabileceği veya yorumlayabileceği fikri, örneğin mikrodalga veya gama ışınlarını görmek gibi gerçekliğin doğası ve nasıl algılandığı hakkında sorular ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Kantçı felsefe dünya anlayışımızın dünyanın nesne özellikleri değil, zihnimizin empoze ettiği çerçeveler olan uzay ve zaman gibi doğuştan gelen kategoriler tarafından şekillendiğini ileri sürer. Makineler bu kategorilerin ötesinde algılamaya başlarsa yalnızca dünyayla nasıl etkileşimde bulundukları değil, aynı zamanda onu nasıl anladıkları ve temsil ettikleri de farklı bir düzlemde ortaya çıkar. Bu da yapay zeka bilincinin doğasını temelden değiştirebilir. Ve aynı zamanda kolektif bir bilinci paylaşan birbirine bağlı sistemlerin olasılığı, bireysellik, mahremiyet ve kişiliğin doğası hakkındaki soruları da gündeme getirmektedir. Böyle bir senaryo, empati, öğrenme ve deneyim paylaşımı kavramlarını kökten değiştirecek ve potansiyel olarak insanların şu anda deneyimledikleri her şeyden çok farklı bir bilinç biçimine yol açacaktır. Farklı bilinç yapılarının veri olarak aktarılabileceği fikri, zihinsel durumların ve kişisel kimliğin doğasını aşırı basitleştirir. İndirgemeci olmayan materyalist görüşlere göre bilinç tek bir varlık ya da düzenlenebilen ya da aktarılabilen basit bir veri topluluğu değildir. Beyin içindeki ve muhtemelen ötesindeki karmaşık etkileşimlerden kaynaklanan, ortaya çıkan bir özelliktir. Bilinci sanki salt bir veriymiş gibi aktarmak veya değiştirmek, bu biyolojik süreçlerin bütünleşik ve ortaya çıkan özelliklerini göz ardı eder. Üstelik bilinçle iç içe olan kişisel kimlik, orijinal kişinin özünü kaybetmeden basitçe ayrılıp aktarılamayacak deneyimlerin ve anıların sürekliliğiyle şekillenir. Bilinç aktarımı yoluyla ölümsüzlüğe ulaşma iddiası da bilincimizin robotik kopyalara aktarılarak ölümsüzlüğe ulaşılabileceği fikrini öne sürmektedir. Hem dualist hem de indirgemeci olmayan bir perspektiften böyle bir aktarım orijinal gibi davranan ve hatırlayan ancak aslında anlamlı bir şekilde orijinal olmayan bir kopya oluşturabilir. Benliğin ve kimliğin sürekliliği sadece hafıza ve davranış kalıplarından daha fazlasıdır. Böyle bir aktarımda korunması muhtemel olmayan sürekli bir öznel deneyim zinciri mevcuttur. Dahası potansiyel olarak eş zamanlı olan varlık, çoklu benlik kavramı, kimlik, sorumluluk ve kişisel deneyim hakkında bilinç verilerinin basitçe kopyalanmasıyla çözülemeyen derin felsefi soruları da gündeme getirir. Beyni kamera gibi cihazlardan gelen girdileri insanın duysal algısıyla eşitlenebildiği çağdaş bir bilgisayarla karşılaştırmak, basit ama kullanışlı bir benzetme sunmaktadır. Bu benzetmede duysal girdiler bilgisayarın kamerasını, görsel verileri yakalayan insan gözü gibi düşünülebilir. Geçici depolama, anlık verilerin geçici olarak tutulduğu kısa süreli belleği temsil eder ve bilgilerin aktif olarak tutulduğu ve işlendiği insan çalışma belleğine eşit olabilir. Kalıcı depolamada ise örneğin mezuniyet töreni gibi önemli deneyimlerin uzun süreler boyunca depolandığı uzun süreli belleğe benzetilebilir. Bu bilgisayar benzetmesi aracılığıyla makinelerdeki veri işlemenin insanın bilişsel süreçlerini yüzeysel olarak nasıl taklit edebileceği algılanmaktadır. Ancak bu karşılaştırma insan bilincinin derinliğine ve öznel kalitesine değinildiğinde yetersiz kalır. Bilincin bir bilgisayar sistemindeki veri olarak basitçe aktarılabileceği veya manipüle edilebileceği varsayımı, kişisel bilince özgü olan kualia olarak bilinen niteliksel öznel deneyimleri gözden kaçırmaktadır. Ayrıca bilinç şunları da içerir. Sezgi ve duyular. Bu yönler yalnızca reaktif algoritmalar değil, aynı zamanda yapay zeka sistemlerinde henüz tam olarak anlaşılamayan veya kopyalanamayan biyolojik, psikolojik ve varoluşsal faktörler tarafından şekillendirilen karmaşık deneyimlerdir. İkinci olarak nörolojik fonksiyonların karmaşıklığı devreye giriyor. Burada bilinçli süreçler beyindeki dinamik ve sürekli etkileşim halindeki sistemlerin sonucudur ve aktarılacak veya değiştirilecek ayrı veri noktaları olarak izole edilemez. Bilinci aktarma esasen benliğin başka bir ortamda sürekliliğini oluşturma hakkındaki tartışma, kimlik ve sürekliliğin problemine bizi götürmektedir. Ayrıca deneyimin orijinalliği, dijital veya yapay bir ortamda biyolojik yapımız tarafından şekillendirilen
insan deneyimlerinin zenginliğini gerçekten kopyalayabilir mi sorusunu da ortaya çıkarmaktadır. Ve bu bağlamda etik değerlerde ayrıca incelenmesi gereken kavramlar arasında. Birinci veri dosyalarında olduğu gibi değiştirme veya kopyalama olasılığı, kimlik, mahremiyet ve kişiliğin doğası ile ilgili derin etik değerlendirmeleri de içerir. Bilgisayar analojisi insan bilişinin belirli yönlerini anlamak için temel bir çerçeve sağlarken, bilincin özü mevcut teknolojinin yakalayabileceğinden çok daha fazlasını kapsar. Bilinç yalnızca saklanacak, silinecek veya aktarılacak veriler değil, varlığımızın biyolojik alt katmanına karmaşık bir şekilde bağlı olan bilişsel süreçlerin karmaşık bir etkileşimidir. Gerçek zorluk yalnızca bilincin bilgisayar içeriğini kopyalamak değil, aynı zamanda onun öznel özünü ve etik boyutlarını da yakalamaktır. Tartışmamızın merkezinde bilincin çok yönlü doğasını incelemeye devam ettiğimizde bile anlaşılması zor olan bir bilinç anlayışı yer almaktadır. Bilincin karmaşıklığı yalnızca beyinde kolaylıkla manipüle edebileceğimiz veya aktarabileceğimiz belirli bölgelerin veya mekanizmaların yerinin belirlenmesi meselesi değildir. Bu karmaşıklık karanlık bir odada gözleri bağlıyken ışığın rengini tanımlamaya çalışmanın zorluğu gibidir. Evet, şimdi de şu ana kadar incelediğimiz konuları toparlayacak olursak ve kavramlar üzerinden de bir sonuca varıp sentezleyecek olursak, burada şu sorular karşımıza çıkıyor. Öncelikle kişilik nedir? Eylemlerimizden hangileri otomatik veya kalıplaşmış, hangileri değil? Bilinç mutlaka kişilikle bütünleşir mi? İnsan bilincini kopyalamayı hedeflediğimizde sanki uykudan uyanıyormuşçasına bir süreklilik duygusunu mu arıyoruz? Bunu nasıl test edeceğiz? İçeriden mi, dışarıdan mı? Gibi bir takım soruları bize sordurtacak altyapıyı ve fikir havuzunu ortaya koyduk. Burada bilincin teorik bir kopyası aktarılabilir olabilir. Böyle bir kopyalanmış bilinç başlatıldığında uyku durumundan kusursuz bir şekilde devam ediyormuş gibi de hissedebiliriz. Ancak orijinal bilinç, orijinal ana donanımda muhtemelen organik bir beyin, ancak muhtemelen inorganik veya yapay bir beyinde devam edecektir. İlk donanımda herhangi bir hasar meydana gelirse orijinal bilinç akışı sona erecektir. Dolayısıyla bilinci farklı materyallere aktarabilsek bile bir bilinç akışının başka bir ortamda başka önemli engeller olmadan kusursuz bir şekilde devam etmesi bu açıdan çözülemeyen bir nokta gibi görünmektedir. Örneğin yaşlanan bir bedende bulunan A bilincini düşünün. Bu bilinci kendi işlemlerini kopyalayan donanıma aktarırsak doğumdan itibaren sürekli benlik yanılsamasına inanan bir kopya bilinç oluşur. Ancak organik beyindeki orijinal A bilincimiz yaşlanma nedeniyle kesilinceye kadar devam eder. Bir kopya biçimindeki miras yaşamaya devam eder. Ancak organik orijinal bilinç akışı fiziksel bozulma nedeniyle durur. Ve sonuçta tekrar uyanamaz. Bir kopya başından beri A olduğuna inanarak önceki tüm anılarıyla uyanır. Dolayısıyla beyni bozulmamış durumda tutmaktan başka hiçbir çözüm orijinal bilincin sona ermesini engelleyemez. Ve mükemmel kopyalar devam edebilse de orijinal bilinç ölümsüzlüğe ulaşamaz. Ve bir noktada ölür. Yapay varlıklara özel benzersiz bir bilinç biçimi yaratmak burada düşünülebilir. Ancak organik ve inorganik yapıların ihtiyaçları farklıdır. Ve duyarlılığı öngörülemeyen bir inorganik yapı mümkün olmakla birlikte bu yapı insan bilincine sahip olamayacak, kendine özgü istek ve korkularının farklı ihtiyaçlarına göre geliştirecektir. Özünde günümüz bilgisayar sistemleri insan bilinciyle uyumlu değildir. Nöronlar bilgisayarların ikili sisteminden farklı bir yapıda çalışır. Bu bilincin yazılım olarak doğrudan aktarımının önüne geçmekte ve uyumsuz bir programla sonuçlanabileceğini düşündürmektedir. Basitleştirmek gerekirse insan beyni nedir? Bu yalnızca ikili değil, aynı zamanda çok sayıda nörotransmitter nedeniyle farklı mesajlara çeşitli şekillerde yanıt veren oldukça yoğun bir diyot ağıdır. Dolayısıyla bilincin doğrudan aktarımı kopyalamaktan çok bilinciyle birlikte tüm beynin nakledilmesiyle ilgili de olabilir. Burada temel zorluk sistemi sıfır hata marjıyla taramaktır. Mevcut teknolojimiz göz önüne alındığında bu göz korkutucu bir görevdir.
Bu engelleri aşabilsek bile insan beyninin ve bilincin kopyalanmasıyla ilgili karmaşık ve geniş veriler göz önüne alındığında önemli sistem gereksinimleri sorununda devam etmekte olacaktır. Eğer insan olarak bilincin anlamını ve kognitif fonksiyonlarının bütünlüğü üzerinde anlaşamazsak, sürekli bu felsefi dehlizlerde ve felsefi tartışmalar içerisinde boğulup kalırız. Bu bağlamda da bilimin ilerlemesini engellemiş oluruz. Burada Ned Block ve Daniel Dennett gibi düşünürlerin fikir ayrılıklarını inceleyerek bunun nedenlerini anlamaya çalışalım. Ned Block, bilinci fenomenal bilinç ve erişim bilinci olarak ikiye ayırmaktadır. Block'a göre fenomenal bilinç duygusal deneyimlere odaklanırken erişim bilinci muhakeme yeteneği ve bilinçli eylemleri kontrol etmek için kullanılan bilinç türüdür. Block bu iki tür bilincin her zaman birlikte olması gerektiğini savunmaz. Bu zombilerin teorik olarak mümkün olabileceği anlamına gelir. Bilim kurgu filmlerindeki androidler hesaplama yetenekleri açısından insanlarla aynı olabilir. Ancak fenomenal bilinçten yoksun olabilirler. Block bu görüşü hayvanlarda sadece fenomenal bilinç olduğunu ve erişim bilincinin bulunmadığını savunarak geliştirir. Burada mantarlar ve karıncalar arasındaki etkileşimi incelemekte faydalı olabilir. Mantar bulaştığı karıncanın davranışlarını kontrol ederek onu ideal büyüme koşullarına sahip bir yere yönlendirmektedir. Bu mantarın karıncaların kas liflerini manipüle etmesiyle gerçekleşir. Direkt olarak beyni ele geçirmesine gerek yoktur. Block'un fenomenal ve erişim bilinci arasındaki yaptığı ayrım, bilincin fenomenolojik temeli ile bilince erişim arasında zorunlu bir bağlantıyı reddeder. Bu bilincin sınırlı fonksiyonlarını kabul ederken deneyimin sınırlılığını reddetmektir. Daniel Dennett ise bu ayrımı eleştirir. Dennett'e göre bu ayrım bilimsel ilerlemeye zarar verir. Çünkü empirik olarak incelenmesi zor olan bilincin zor problemini gereksiz yere karmaşıklaştırır. Dennett, bilincin deneyiminin merkezi bir yerde gerçekleşmediğini, bilişsel işlevlerin beynin farklı bölgelerinde ve zamanlarında birbirleriyle paralel çalışarak bir içerik oluşturduğunu savunur. Bu bir bireyin merkezi karakterini ve subjektif benlik duygusunu oluşturmaktadır. Mantarın zombi karınca olarak bilinen karıncayı manipüle etme şekli, beyin kontrolünün farklı mekanizmalarını gösterir. Bu bazen irademizin dış etkenler tarafından nasıl etkilenebileceğini de göstermektedir. Bu durumu insanlarda depresyon ile bağırsak bakteri arasındaki ilişkilere benzetebiliriz. Objektif düşünüldüğünde dünyayı algılamada sadece sınırlı ayrıntıları fark edebildiğimizi kabul etmeliyiz. Örneğin bazı canlılar kızılötesi, elektriksel ve manyetik alanları algılayabilir. Sonuç olarak bilinç ve diğer fonksiyonlar birbirinden bağımsız süreçler değildir. Bilinç diğer işlevlerde bütünleşik bir süreç olarak ele alınmalıdır. Bu süreci doğrudan aktarmak yerine sürecin oluşumunu kopyalamak veya teknolojik entegrasyonlarla zenginleştirmek mümkündür. Ancak bu insan ruhunu değil, deneyimlerin bir kopyasını aktarmaktan ibaret. Bilgisayar ortamında bu yeni varlık ile iletişim kuran biri sizi ve bu varlığı ayırt edemez. Bu varlık sizin gibi düşünecek, konuşacak ve davranacaktır. Ancak asıl siz orada olmayacaksınız. Bilincin başlangıç durumunu bilmediğiniz için yazılımı dondurup başka bir yere de aktaramayız. Bilinci sürekli olarak yaşamak için teoriler üretme kapsamında bilinç aktarılamaz, sadece kopyalanır ve bu kopyada başka bir varlık olacaktır şeklinde bir sonuca ulaşabiliriz. Teknolojik ilerlemeler bizi belirli bilişsel işlevleri yapay zeka yoluyla taklit etmeye yaklaştırsa da insan bilincinin özü, öznel deneyim, duygusal derinlik ve sezgisel sıçramalarla kapsanacak şekilde dijital veya yapay formatlarda tam olarak kopyalanmaya direnebilecek son derece karmaşık bir olgu olmaya devam etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.